Merhaba arkadaşlar. Bugün muz kabuğundan çiçeklerim için oldukça faydalı bir kür hazırlıyorum. Hazırlarken sizlerle de paylaşmak istedim. Muz potasyum yönünden oldukça zengin bir bitki. Muzun meyvesini yedikten sonra dış kabuğunu da çiçeklerimiz için değerlendiriyoruz. O yüzden muzun meyvesini şöyle muzu soyduktan sonra meyvesini alıyorum. Kabuğunu şöyle parçalar halinde bölerek bir plastik veya cam şişeye koyarak üzerine de su dolduruyorum. Bu şekilde bekleterek muzun kabuğundaki özün suya geçmesini sağlıyorum. Bu suyu da en az 15 gün, ideali 1 aydır bekleterek muz kabuklarının iyice özünü suya vermesini bekliyorum. Şunları da biraz sonra içine alacağım. Bu şekilde üzerini normal musluk suyuyla dolduruyorum. Yapımı oldukça kolay, kokmayan, rahatsız etmeyen, çok güzel ve çok kolay bir gübre haline geliyor. İster kür deyin, ister gübre deyin. Çiçekli bitkilerinizi ya da meyve veren bitkilerinizi coşturuyor. Onların güçlenmesini sağlıyor. Toprağı daha da zenginleştiriyor. Bu şekilde bitkilerinizi büyütürken hiç zorlanmadan, dışarıdan herhangi bir hazır gübre almadan rahatlıkla bitkilerinizi büyütebilirsiniz. İsterseniz muz kabuklarını böyle bu şekilde kurutarak, öğüterek de toprağa ekleyebilirsiniz. Ama İstanbul şartlarında kurutmak biraz zor oluyor. Kalorifer peteklerinin üzerinde kurutulabiliyor. Onun dışında kurutmakta biraz zorlanıyorum. Bu işlem bana daha zor geldiği için şu işlemi su içinde bekleterek, özünü suya vererek o şekilde çiçeklerimi sulamayı daha çok tercih ediyorum. Bunları da biraz dışarıda kuruttum ama bunları da yine bu kavanozun içine alacağım. Bu şekilde. Muz kabuklarının kararmasının herhangi bir zararı yok. Kapağını sadece üzerine böyle bırakıyorum. Kesinlikle sıkmıyorum. Çünkü içinde gaz oluşmasını, asitlenmesini istemiyorum. Bu toprağın dengesini bozabilir. Direkt güneş ışığından uzak tutuyoruz. Aydınlık olabilir, gölge bir yer olabilir ama direkt güneş ışığından uzak tutarak o şekilde bekletiyoruz. 15 gün sonra çiçeklerimize bu suyu seyrelterek verebiliriz. Ama en ideali 1 ay önceden olması daha güzeldir. Şöyle daha önceden hazırladığım bir şişem daha var. Daha önce sadece çiçekler için kullanıyordum. Geçen yıl terastaki bitkilerim için, domates, biber için de kullandım. Gerçekten çok fark etti, çok faydasını gördüm. O yüzden bu yıl biraz miktarını arttırdım ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu suda şöyle 1 bardak alıyorum. En ufak bir kötü koku yok. Şöyle kabıma boşaltıyorum. Ölçümüz 1'e 5 oranında. Üzerine de yine bu bardakla 5 bardak su ekliyorum. Muz kabuğundan oluşan suyu böyle 5 bardak suyla seyrelterek 15 günde bir çiçeklerime sulama suyu olarak kullanıyorum. Yani 15 günde bir sulama suyunu bu suyla yapıyorum. Eğer çiçeklerinizde bir zayıflama, bir sararma gördüğünüz zaman bunu daha sık da yapabilirsiniz. Ama 15 günde bir gerçekten yeterli geliyor. Şöyle güzel bir çiçeğim var. Bu şekilde bir sulamayı da bu muz kabuğu suyuyla yapıyorum. Şimdi bunun da tarihini belirliyorum. Eğer bu çabuk bitmezse 1 ay kadar bekletiyorum. Biterse 15 gün sonra da devreye sokabilirim. Bittikçe yapabilirsiniz. Öyle aylarca bekletmenize hiç gerek yok. Muz kabuklarının suyunu tamamen bitirdikten sonra posasını bahçeniz varsa toprağa gömebilirsiniz.
Ya da terasınızda, balkonunuzda büyük saksılarınız varsa onların içindeki topraklara da gömebilirsiniz. Ama evin içindeki çiçeklerinize böyle bir şey yapmanızı tavsiye etmem. O imkanlarınız da yoksa artık çöpe atabilirsiniz. Çünkü bir süre sonra içinde eriyor, bayağı pelte gibi oluyor. Yani böyle bahçe olsa toprağa gömdüğünüzde toprağın içinde kabukta gübreye dönüşmüş olacaktır. Yapımı oldukça kolay, çiçeklerde kendini çok güzel gösteren, fark ettiren güzel bir gübre. Dışarıda almanıza gerek yok. Evde rahatlıkla yapabileceğiniz, muhafaza edebileceğiniz kolay bir yöntem. Kendim bunu denedim ve farkını gördüm. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bu şekilde yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin.